Evet, merhabalar. Bugün biraz değişik işler yapacağız. Yine DLM'nin deli işlerinde. Ne yapacağız? Bildiğiniz üzere RZ250S. Bugün bir bakım yapacağız. Ama bu bakımla beraber motorumuz neden titrer? Titreşim sebepleri nedir? Vibrasyon, varyatör ve debriyaj balatası kısmındaki iyileştirmeler nedir? Motorun performansı neden düşer? Motor performansı nasıl iyileştirilir? Bilmeyenler için varyatör nedir, baga nedir, bagatası nedir, debriyaj tası, debriyaj balatası, torsiyon yayı gibi. Şimdi bugün bir kardeşimizin motoruna güzel bir bakım yapacağız. Bizi izleyen, takip eden, benim de daha önceki videolarımda kendisini ağırladım. Bir arkadaşımızın motoruna bugün Putolay'ın motosiklet scooter için kullanılan 1040 MB, yani CVT şanzımanlı kuru tip şanzımana sahip motosikletlerde kullanılan motosiklet yağını kullanacağız. Hava filtresini değiştireceğiz. Ama hava filtresine bir de spor hava filtresi yapacağım sizler için. Daha önce gruplarda beni takip eden arkadaşlar biliyor. Bu şekilde debriyaj balatasını açabilmek için 46 lokmaya ihtiyacımız olacak. Yine debriyajı yağlamak için gresimiz var. Temizlikte kullanacağımız gres yağımız var. Şimdi çok uzatmadan videoyu hızlı kesitler alarak sizlere ürünün bakımını ve sebeplerini anlatıyor olacağım. Daha önceki videolarımdan varyatör kısmının nasıl söküldüğünü görebilirsiniz. O yüzden bu kısmı atlıyorum. Doğrudan sökerek bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Evet, size yemin ederek, normalde sevmem yemin etmesini. Şimdi beni tanıyan, bunun servisi beni biliyor. Ne fark ettim? Abicim, bu motorun bakımını yapan abi, sana sesleniyorum. Bak, bu şanzımanın karter havalandırma hortumunu takmamışsın abicim. Açıkta duruyor. Kelepçesi de burada duruyor. Abi sen yetkili servissin. Ve Antalya'da bir premium servissin. Seni uyandırıyorum abicim. Seni severim. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Ama lütfen abi uyar. Sana yemin ederim bak, bu karter havalandırması, yani şanzımanın karter havalandırma hortumu takılı değil abi. Lütfen. Evet, bu arada bir şey daha fark ettim. Hani bahsetmiştik buradan. Bunun arkasında bir tane, o 3 tane klipsli olan minik bir vida var. Yani bunu koyduğunuz zaman şu arayı kapatan bir plastik olması lazım. O plastik de yok. Abicim, sistemim sana yok. O parça muhtemelen senin servisindedir. Kontrol edersen bana hak vereceksin. O parça sende kalmış. Diğer taraftan motor performansı neden düşer? Güzel hava alamazsa düşer. Bunu da anlatacağım. İyileştireceğiz. Şu an burada da bakınız, varyatörün havalandırma filtresi var. Tozunu, pisliğini görüyorsunuz. Şimdi bununla ilgili de bir yöntem var. Bunun bu kadar tozlanmasını istemiyorsak, bunun amacı varyatör döndüğü zaman bu pervaneler içerinin ısısını dışarıya atmasıdır. Ama aynı zamanda da bunun bakınız alt tarafında böyle bir delik var. Motor önden giderken yediği rüzgarı da bu kapağın içerisinden yapı olarak geliyor. Bunun da aracılığıyla bu karter filtresinin de havalanmasına sebep oluyor. Şimdi bu kapak buraya takılı. Diğer kapak da bunun üzerinde. Yemiş olduğu rüzgar motorun hızıyla beraber buraya dönüyor. Yani bunun hızından daha yüksek oluyor. Haliyle de bunun içerisi toz oluyor. Şimdi bununla bu kadar kirlenmesini istemiyorsanız bu tarz bir sünger alacaksınız. Bu tarz süngeri katlayarak bunun içerisine koyduğunuzda artık varyatör filtreniz o kadar kirlenmemiş olacak. Kimse de bunları bedavaya ne söyler ne anlatır. Çalışmalarımız devam ediyor. Araç sahibi de yanımızda. Yani kendisi de gördü durumları. Yetkili servise verdi. Bunun da şokunu yaşıyor. Yani bak, görüyor musun? Çıkan tozu, pisliği. Al. Etkili servisin taktığı. Kaç kilometre oldu sen bunu değiştireli? 2200. 1500. Ah, 1500 kilometredeki varyatör filtresi ve varyatörün hali. Şimdi plastiği takmamış. Karter havalandırmasının hortumunu takmamış. Vidayı da atmamış. Eksik vida var. Bu da bu halde. Dur bakalım varyatörün içine çıkacak. Şimdi göreceğiz. Evet, son vidamı açıyorum şeffaf şekilde.
1500 kilometre önce bakımı yapılan motorun bir de varyatörün içine bakalım. Normalde bu işlemi yapmazdım abi ama biliyorsun Şafak benim kardeşim. Gayet iyi seviyorum onu. O yüzden rica ettiği için bu işlemi yapıyorum. Abi bakalım. Bu arada debriyaj tasın. Görüyorsun değil mi debriyaj tasının rengini? Şöyle bir yaklaştıralım. Debriyaj tasımıza da şöyle bir yakından bakalım. Temizliyorum. Şimdi değil, temizliği en son yapacağız. Bir görelim. Şimdi kayış durumu nedir? Tas durumu nedir? Debriyaj durumu nedir? Onlara bir bakalım. Şöyle biraz aşağı, biraz sağa. Allah. Ya hem iş yapıp kanter işindeyim. Arkadaş görüyor halimi. Ben mi ters tutuyorum kamerayı anlamadım ki. Vallahi kusura bakmayın. Şu an biraz halime geldi. Şöyle kamerayı ayarlayalım. Evet biraz da şöyle çevirelim. Şimdi sökelim bakalım. Nasıl çıkacak? Debriyajın içerisine bakalım. Bunu biliyorsunuz ben Max Torque'la daha önce açmıştım. Aynı işlemi yapacağım. Evet. Bunu da bu kadar sıkmaya gerek yok abicim. Buradaki yağı görüyor musunuz? Bakın. Ellerimde yağ içinde. Buraya bu kadar da yağ olmaz. Hadi bakalım sökelim debriyajımıza. Şöyle debriyajın içerisindeki tozları görelim. Debriyaj içerisi. Debriyaj kavrulmuş. Yani şöyle zoom yapalım. Yani debriyaj tası bu durumda. Neden titrer? Aşırı ısındıkça bunun bazen balansı bile bozulur. Bu bile titreme sebebi olur. Şimdi gelelim debriyaj balatasına. Bakalım debriyaj balatasının üstü. Şimdi balata kendi ömründen çok yememiş. Bunlar normalde 5,5 milimetreye çıkıyor. Şu an 4-4,5'larda. Yani debriyaj kendi balata olarak materyali iyi. Onu da yakından görelim. Şöyle. Ama tabi haliyle bu kızaran tasın içerisine balatanın dışı bayağı bir kaygan hale gelmiş. Şimdi bunu da söküp bakacağız ne durumda. Evet şimdi motorumuzu bu halde hem debriyajı kontrol etmek için hem varyatörün alt üst noktası hem de motor yağının ısınması için motoru çalıştırıyoruz. Bu arada da ben size anlatmak istiyorum konuları. Şu an göründüğü üzere bakın kayış neredeyse debriyajın üst noktasında. Fakat 2 milimetre gibi altta. Ama ben şu an baktığım zaman burada bir balans görüyorum. Şu balansı bakayım zoom yapalım. Siz de yakalayabilecek misiniz? Ustalar daha iyi bilir. Şöyle yaklaştırayım. Debriyajdaki balansa beraber bakalım. Evet. Ben size tornavidayla göstereyim balansın olduğu nokta. Umarım gözüktü. Şimdi bunu yapma sebebim birincisi motorun debriyaj durumu, ikincisi motor yağının ısınması. Şimdi bu kısma biz varyatör diyoruz. Buraya debriyaj kısmı diyoruz. Bu debriyaj tası, volan. Bunun içerisindeki de debriyajın balatasının kendisi. Bunların arasında torsiyon yayı var. Göstereceğim. Şimdi kayışın alt noktası ve üst noktası. Bakın üst noktada evet şimdi motoru çalıştırdık. Bunun sebebi birincisi motor yağımızın ısınması. İkincisi kayışın durumu. Kayışta herhangi bir yalpalanma var mı? Şimdi ustalarımız bunu kayışı söküp eliyle sıkarak bakıyor. Kayışın şu an yalpalaması var mı yok mu onu buradan göreceğiz. Kayış stabil. Fakat bu arka kısımda hafif balans var.
Bak tornavidayı koyduğum kısma. Usta olanlar şöyle zoom yapayım. İyice bakın. Şu şekilde göstereceğim. Burada balansımız var. Kamerada sanırım yakalıyor. Bu bizim debriyaj tasımız, volanımız. İçerisinde debriyaj balatamız var. Arasında torsiyon yayımız var. Bu da bizim CVT kayışımızın hareket mekanizması. Ön tarafa geldiğimiz zaman varyatör var. Varyatörün üst ölü noktasını görüyoruz. Parlak olan kısım üst ölü nokta. Kayışımızın stabilizesinde herhangi bir problem görünmüyor. Şuradan baktığımız zaman da şöyle çok aydınlık değil. Yani kayışımız da en alt noktada değil. Ama mantık olarak matematikte kayışımız en altta olduğunda debriyajımız en üstte olur. Bu makineye tork kazandırır. Kalkışta daha iyi kalkmasını sağlar. Arada kaçırmadığı zaman. Şimdi bizim arka kısımda 2 mm mesafemiz var. Torku daha yüksek hale gelebilir bu makine. Ama buna varyatörümüz izin vermiyor. Şimdi motoru yağını değiştirmek için biraz ısıttık. Şimdi yağını değiştirelim. Bakalım yağımız ne durumda. Evet, bahsettiğim varyatörün ölü noktaları 1, 2. Bunlar daha önceki videolarımda da bakım videosunda da anlattım. Ölçülerini de verdim. Bunlar da bakın kayışın sürekli yürüdüğü yeri görüyor musunuz? Kayış alt noktası burada. Üst noktası da burada. Çalışmış olduğu yer burası. Aslında çok daha güçlü olan bu makineyi gücünü tam olarak göstermemesi anlamına geliyor. Şimdi çok merak edilen kayış. Debriyaja az önce bakmıştık. Siz olun arkadaşlar. Bu kayışı servise aldığınız bakım yapılırken bak kayışın yönü ters. Nasıl çıkardığımı gördünüz. Abicim bak görüyor musun? Ok işareti nerede? Bak ben bu kayışı bu şekilde çıkardım abi. Sen bunu böyle koyduğun zaman ok işareti burada. Sen bu kayışı ters takmışsın abi. Bu kayışın yönü bu. Bu şekilde gitmesi lazım. Anladın abi? Sonra bazı ustalarımız alıyor. Bu kayışı eziyorlar. Şöyle eziyor kayışı. Böyle eziyor. Öbür tarafa geliyor, kaktırıyor. Abi bu kayışı öyle ezersen kayış zaten ezilir ki. Bak hafif hafif bakacaksın buna. Şöyle göstereyim. Hafif hafif bakacaksın. Var mı? Var mı bir çatlak? Motorun daha kilometresi kaç? Adam Gates kayış kullanmış. Yani sen buna bu şekilde bakacaksın. Çatlak yok. Sonra yanal kenarlara bakacaksın. Yan kenarlarına bakacaksın kayışın. Var mı bir aşınma? İpliklerinde çıkma var mı? Herhangi bir yeri yemiş mi? Stabil mi değil mi? Buna bakacaksın. Bak. Bu kısım. Buraların ipi gözüküyorken bu kısımda ip görünmüyor. Az önce balansın olduğundan bahsettim. Bu hep balanslı olan yere denk gelmiştir. Bundan dolayı tam karşılığında da var az bir şey. Şu kısımda. Diğer yerlerin ipi de gayet belirgin. Tersi çevirelim şöyle. Şunun yemiş olduğunu tespit ettiğimiz yerin arkasına bakalım. Burada bir şey yok. Bu kayışın da tam karşı kısmında var. Zıt istikamet. Yani problem mi? Değil. Ama balansla alakalı nedir? Belki şimdi bagayı ters oturtturmuştur. Ona da bakalım. Bagaların bir yönü var. Sökelim bakalım şöyle. Bakalım bagalar nasıl çıkacak. Şimdi bu bagaları da size daha önce bahsettim. Bagaların yönünden de bahsettim. Şimdi baga yemeye başlamış. Bak. Baga fiber. Şu şekilde. Açılardan dolayı özür dilerim. Yani hem işe bakıp hem kameraya yakalayamıyorum. Şu an arkadaşlarım da var. Şu an gözüküyor açısı. Bak baga yemeye başlamış. Bunu ben nasıl çıkardım? Bu şekilde. Şurasındaki çıkıntıyı görüyorsun. Bu diğer tarafta. Şimdi buna bakalım. Bak ters. Gördün mü? Bu tarafta. Olmaz. Bu da bu tarafta olacak. Bunların hepsinin yönü aynı olması lazım. Hadi bunu da es geçtim. Buna bakalım. Bu doğru. İlk çıkardığım bagaya göre doğru. Bu da yemiş. Bak. Şöyle kameraya göstereyim. Performans neden düşer? Al sana sebep. Buna bakalım. Bak ters. Gördün mü? Sahibi de yanımda görüyorsun abi.
Evet. Bir ters bir düz. Ama bakalım hepsi mi bir ters bir düz? Bak baga içeriden de yemeye başlamış. Bak buradan da yemeye başlamış. Al. Bak görüyor musun abi? Aynen. Sabit noktada. Bak bunda da var. Hepsinde aynı. Şimdi buna bakalım. Eyvallah bunun yönü doğru. Şimdi buna bakalım. Bir ters bir düz mü? Bu da ters. Yani çıkarırken baktım bu da ters. Buna bakalım. Bu doğru. Bu da ters. Ama hepsi yemiş arkadaşlar. Bagaların hepsini yemiş. Performans neden düşere bagaya ekleyebiliriz. Çünkü baga burada stabil hareket etmiyor. Sabit kalıyor. Zaten bak içerisindeki baganın tozlarını görüyor musun? Aşınan baga buraya dış fiber kısmı bak yemiş. Beyaz bir zemin görünür. Yani arkadaşlar biliyor zaten konuyu da abi. Yani durum bu. Bagaların doğru takılması gerekir. Bagaları es geçmeyin. Bu bagaları da zaten arkadaşa değişik bir tarzda benim kendi özel yapım bagam var. Onu hediye edeceğim. Size göstermeyeceğim. Benden beklemeyin onu. Şimdi debriyaj balatasını az önce bahsettim. Balata güzel. Yani çok bir aşınma yok balatada. Orijinali 5-5,5 milim geliyordu. 1 milim yememiş. Balataları gayet stabil. Şimdi titreşim soruyorsunuz. Titreşimin en büyük sebebi bir, az önceki gibi göstermiş olduğum bagaların yönü. İkincisi buradaki vidanın torklu olarak sıkılmaması. Üçüncüsü şimdi elimde tuttuğum debriyajın en önemli noktasına geleceğim. Hani neden titrer? Titreşimin sebebi nedir abi? Şimdi onu ben size açık açık göstereceğim. Size bununla için bir alete ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Alet bu. 46 numara ağır lokma. Bir de 1/2 çevirici alıyorsunuz. Şimdi bu çok dikkat etmeniz gereken bir şey. Bunun sebebi bu malzemenin içerisindeki torsiyon yayı çok sert. Direkt atıyor. Benim size tavsiyem ya tek başınıza yapmayın ya da bu şekilde ayağınızda destek alarak yapın. Şimdi ben bunun torkunu bilsem de bilmeyenler için bunu ben tork değerini 300'de başlayarak açacağım. Gördünüz mü? 300'de bile direkt açtı. Şimdi gördüğünüz gibi böyle sakatlıklar olabiliyor. Çok sert çünkü direkt bassam da attı. Gelelim mevzuya. Neden titriyor? Balata dedim size. Bakın şimdi bu balatanın bunlar hareket mekanizmaları. Çözümü nedir? Bu sekmanları şimdi açacağım ben. Üzerindeki çanağı çıkaracağım. İçerisinde yaylar var. Ve bunların içerisinde hareketli kauçuklar var. Bu kısımların elden geçip temizlenip yağlanması gerekecek. Şimdi ben hızlı bir şekilde bunu açıyorum. Gülenleriniz, hala gülmeye devam edenleriniz. Biz de içimizden gülüyoruz da belli etmiyoruz. Bunu şimdi parçalayıp size göstereceğim. Evet, şimdi bu üzerindeki sekmanları çıkarıyoruz. Bu kısımlarda sekmanlar var. Sekmanları düz bir tornavida yardımıyla çıkarıyoruz. Bu kısmı da yine dikkatli bir şekilde çıkaracağız. Yönü olabilir mi? Evet. Burada da çentikler içeri doğru, burada dışarı doğru. Yani dış yüzey. Bunu düz bir zemine koyacağız ve bakacağız. Herhangi bir balansı yok. Bu düz zeminde dümdüz olarak çıkıyor. Gelelim abi titreşim. Deleyemin bize bunun titreşim sebebini göster. Bak. Yediği noktaları görüyor musun? Bu kısımları yemiş. Şöyle kaldırayım abi. Şu kısımlar. 7.1. Bunun tümünde var. Ve bunun alt tarafında da aynısı var. Şimdi onları da göstereceğim size. Titreşime sebep olan diğer kısımda bakın bu yaylar. Bu yayların bazıları daha gevşek, bazıları daha sıkı olabilir. Bu yayları da spor olarak da satılıyor. Bunlar şu an 1,5 milimetrelik demirden imal edilmiş. Ben bunu 1.4 olarak da yaptırdım kendime özel. Yani bunlar da yine motorun
bu debriyajın açıp kapatmasına yardımcı olduğu için bunlar da debriyajdaki titremeye sebep oluyor. Şimdi aşama aşama gidiyorum. O yüzden bu yayların tümünü sökeceğiz ve yaylar kapalıyken aralarında açıklık var mı yok mu onlara da bakacağız. Yani arızalı olan var mı yok mu onun da tespitini yapacağız. Şimdi bu benim bahsetmiş olduğum, kendi yaptırmış olduğum, yaycıda yaptırmış olduğum yaylar. Bunun tam net değerlerini vermeyeceğim. Bunlar kendi aracımda kullandığım yaylar. Daha iyi yapışıyor debriyaj balatası tasa ve kaçırma yapmıyor. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Yaylara bu şekilde baktığınız zaman şu arasında açıklık olmayacak. Tümü kapalı olacak. Yayın gevşek olup olmadığını, bozulup bozulmadığını bu şekilde anlıyoruz. Şimdi kendi yayımızı ayırdıktan sonra bu debriyaj balatasının yaylarını açtık. Tek taraflı olarak ben çıkardım. Burada dikkat etmeniz gereken şey balans olma riskine karşı her birini çıkardığınız noktaya takın. Şu an açalım. Debriyaj balatası bu şekilde açık. Titremesine sebep olan kısımlar. Bu kısımların biraz yağlanması gerekecek. Bir de şu kısım. Bak çıkma bile zor çıkıyor. Bu kısımların içi. Bu kısım ve bu kısmın çok az. Bak burada ne olmuş? Yemeye başlamış. Bu kısım. Bak. Görüyor musun abi sen de? Bak bu kısım yemeye başlamış. Evet. Gördün mü abi? Buna bakalım. Bariz belirli. Bunda çok yok. Ama bak bunda çok var abi. Evet. Bu en fazla şu an bunda var. Bu da yine az diyebiliriz. Şimdi bunu yüzeyi buydu. Tersinden bahsetmiştim. Alın size titremenizin en büyük sebeplerinden biri. Aşınmaları görebiliyor musunuz? Sen gördün mü abi? Gördüm. Biraz şöyle oynat görünüyor. Evet. Şimdi bu kısımları isteyen zımparalayabilir. Sürtünmesini aza indirmek için. Ben buna zımpara yaptıktan sonra çok az, benim malumunuz özel gresim var. Özel gresten yapıyorum buna. Çok az sürmem bunun titreşimini çözmeme yetiyor. Ama ne yapıyorum? Tek tek söküyorum bunları. Yaylarını çıkarıp bakacağım abi. Bu yayda bozukluk var mı? Bak alt tarafı. Evet. Çok az. Götür sor. Buna bakalım. Aynı alt kısım. Hepsi eşitse bu kabul edilebilir olarak göreceğiz. Evet. Ama yine az diğerine göre. Yani özetle videoyu çok uzatmamak adına bak bunda hiçbir şey yok. Görüyor musun abi? Son yayımıza bunda da hiçbir şey yok. Şu üstte var gibi yok gibi en üstte ama bunu yok sayabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Bunu dediğim gibi tek tek söküp kenara ayıracaksanız balansları vardır bunun. İsterseniz numaralayın. 1 yazın, 2 yazın, 3 yazın. Bunları bu şekilde numaralayın. Ona göre çıkartın. Çünkü bunların balans dengesi olabilir. Burada yemiş olduğu durumlara göre balans yapabilir. Bu sebepten dolayı bunları numaralayarak çıkarırsanız daha sonra temizliğini yaptıktan sonra aynı şekilde takabiliriz bunu da. Şimdi ben bunun temizliğini yapıyorum. Evet, şu an yağını döküyorum motorun. Şu şekilde yağını da görelim. Kendisi de görüyor zaten. Simsiyah bir yağımız var. Buna koymuş olduğu yağ da Motul 7100'dü sanırım. Normalde kırmızı bir yağ. Şimdi bakalım. Normalde şu an bir hatamız var. Hatamız da nedir abicim? Koymuş olduğumuz yağ eyvallah 1.7 biliyoruz bunu da. Çıkan yağı da ölçmemiz gerekiyor. Bunu şu an buradaki kabım yok. Ben dolumu yaptıktan sonra doldurarak bakacağım. Aradaki fark doldurduğumuzda boşalttığımız aynı mı değil mi? Filtredeki payı da düşerek bunun da hesabını yapacağız. Bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Bu şimdi boşalsın. Yağ filtremizi de değiştireceğiz. Ona da bakacağız. Evet, şimdi yağ daha iyi analiz için kap bizi yanıltıyor. Bu şekilde yağ filtresinin kapağından bakabiliriz. Yağın viskozitesi, akışkanlığı gayet iyi.
Rengi de buna o zaman Motul 7100 konmamış. Bu çünkü 7100 kırmızı yağ. Bu yağ sarı. 5100 mü konuldu? 5100 değil ya. Şey adam var ya, bundan al dedi. Hangisi? Motorun ortada resim hakkında bundan al, bu iyi dediğin yağdan mı? Ha, bu MB olan yağ o zaman. CVT için kullanılan yağ mı? Ondan koymuş. Evet. Güzel yağ olduğu zaman sen de bak abi. O rengi de güzel yağın. Tabii bunun yağ ölçüm cihazları var. Böyle ezbere yağ güzelmiş, yağ bir şey yokmuş diyemiyoruz. Bunların da yağ ölçüm cihazları var. O makinelerle beraber yağda bakmak gerekiyor. Şu filtreye de bakalım. Filtre içerisinde çapak var mı yok mu? Herhangi bir metal artığı var mı yok mu? Ona da bakalım. Dıştan değil, içten de bakmak gerekiyor buna. Çünkü yağ dönüşü içeriden oluyor. Bu contayı çıkaracaksınız. Conta içerisinde. Şu an ışığa göre bakıyorum. Evet, herhangi bir çapak vesaire yok. Zaten yağın rengini de bakın buradan görebiliyorsunuz. Buradan ne demek istiyorum? Kaliteli yağ kullanırsanız, kaliteli yağlar 2000 kilometre değil arkadaşlar ömrü. Ama sayın RKS neymiş? İşte 250 cc'ye kadar olan motorların bakımı 2000 kilometrede bir olacakmış. Abicim daha yağ ömrünü doldurmamış ki. Yani al işte. Bir de keşke yağ ölçüm cihazımız olsa da yağın içerisindeki kalitesini görebilsek. Ama 2000 kilometre yağ bakımı için çok çok erken bir kilometre. Şimdi telefonunuzdan ışık tutar mısınız abi? Yağ kütüğün içerisine de bakalım. Yağımız süzülsün. Motoru da yatıralım. Biraz içerisindeki yağı da alalım. Şuradan bir de zoom yapayım abi. Evet. Yağda herhangi bir şey gözükmüyor. Dediğim gibi yağ ölçüm cihazı olmadan ezbere de konuşmak olmaz. Bakımlarımız devam ediyor. Motoru biraz yatırıp içerisindeki yağı da boşaltalım. Sonra devam edelim. Evet abiler. Titreşim. Bak ben her şeyi olduğu gibi aynı yerine koydum. Bu şekilde dağıttım. Güzelce balata sprey ile bunları temizledim. Her birini temizledikten sonra bu kısımlarını da zımparaladıktan sonra meşhur 38-40 bin devire dayanıklı gresimi çok az, o kadar az süreceğim ki bu kısımlara. Bu kısımlara çok az sürdükten sonra hafif de bunların içine geçmiş olacak ve çok rahat hareket edecek. Bir de bunun bakın şu kısmı var ya, bu kısmına çok az. Yoksa aşırı devirde bu döner ve bütün kayışı, hatta debriyajın balatasını yağ yapar. Bu da istenmeyen şeydir. Aynı şekilde bu bilezikleri de, minik bilezikleri de yağlayacağız. Bunun tümünü çok az, devirde atmayacak kadar yağlamamız gerekecek. Yani bu kısımları zımpara, sonrasında yağlama. Şimdi bu işlemi yapalım. Evet, çekimlerim çok kaliteli değil. Özür dilerim. Şu şekilde göstereyim. Henüz daha bunları yaymadım. Her bilezik noktasına, her balatanın geleceği alt noktaya ve her balatanın geçeceği daireye bunları bu şekilde koyduktan sonra bu şekilde yedireceğim. Ve sonrasında fazlasını alacağız. Ve bu işlem çoğu insana ya da ustaların tasnif etmediği işlem olsa da ne demişler, ben neticeye bakarım diyenlerin titreme, vibrasyon, debriyaj kısmından gelen titreşimlerini olduğu gibi çözecek bir işlem. Tabi yapıp yapmamak size kalmış. Yine DLM'inden bedava bilgiler sizlerle, sahibi de burada yanımızda, şeffaf bir şekilde arkadaşımıza böyle bir güzellik yapıyoruz. Bunun malum 2000 kilometrede bir bakım olduğu için debriyaj balata tozları buraya yapışabilir ama gördüğümüz kadarıyla çok aşırı bir toz yoktu. Zaten dökeceğini dökmüş. Şimdi bu kısımları, bizim hizamız, çizgimiz buydu. Buradan başlayarak artık bunları da yerine oturtacağız. Sırasıyla her birine söktüğümüz yere, bak ne kadar kolay geçiyor şimdi. Bunun da hareketi artık bak
Gördün mü abi? Az önce ilk söktüğümüzde nasıldı? Şimdi nasıl oldu? Yine bileziklerimizi takıyoruz. Ama bileziklerimizde aşınma var. Bunun da tespitini yaptık. Bir dahakinde bu bileziklerimizi de bulup değiştirmemiz gerekecek. Evet, şu an provalarını da yapıyoruz. Bunu püf noktası nedir? Bunu yapacağız. Motorun üzerine koyacağız. Motoru toplayacağız. Zaten yağını da değiştiriyorduk. Motoru biraz rolantide çalıştıracağız. Daha sonra debriyajın varyatör kapağını kapatmadan motorla gidip biraz asılıp geleceğiz. Bu RPM'de dönüşte herhangi bir kaçırma var mı yok mu, yağda atan bir yer var mı, onu da kontrol edip en son varyatör kapağını da toparlayacağız. Şimdi debriyajımızdaki titreşimin en büyük sebebi olan sorun buydu. Titreşimi de bu şekilde bu adımlarla yaparak çözmüş bulunuyoruz. Yaylarımızı kontrol ettim. Dediğim gibi ben kendi motorumda daha farklı yay kullanıyorum. Ama bu arkadaşa bunu hediye etmeyeceğim. Onu bir dahaki setuplara saklıyoruz onu. Çok az da bu kısımlara ben isteğe bağlı yağ süreceğim. Yani varla yok arası olacak bu kısımlardaki sürtünmeler. Abi bak, en çok sürtünme burada var, görüyorsun değil mi? Ve buradaki debriyajın uç kısmında görüyor musun abi? Size şöyle yakından göstereyim. Umarım bunu servis daha önce çanağı sökmek için tornavida takıp da yapmamıştır. Yani evet, bu stabil bir hareketten dolayı değil de müdahale olmuş gibi duruyor. Bakalım abi. Şimdi neyi gösterecek süreç bize? Bir diğer püf nokta, daha önceki videolarımda yine bahsettim. Çok değil. Bu kısımları hem elimizin pisliği hem dışarıdan gelen pislikler hem de aşınmalardan dolayı hiçbir şekilde bastırmadan, balatayı yemeden bu şekilde temizleyip daha sonra balata spreyi ile de temizliğini yapacağız. Buraya hiçbir şekilde yağlı şeyler sürmeyin. Hatta balata spreyi harici hiçbir kimyasal buraya sürmeyin. Bu balatayı sünger gibi düşünün. Ne verirseniz onu emeceğini düşünün. Ona göre işlem yapın. Bak, kenarı yemiş. Yani üzüldüm. Bu balatanın şu an 2024'ün Eylül'ündeyiz. Debriyajın yenisi 8000 TL fiyatı var. Yazık, günah. Kimse herhalde çöpte bulmuyor parayı. Tabii parayı çöpten kazananlar var. Eyvallah, onlara saygımız sonsuz ama tabiri anladınız umarım. Bu arada güzel yorumlar da geliyor. Eleştiriler de geliyor. Eleştiriye açığız. Problem yok. Bugüne kadar hiçbir videomda bana beğenin, like atın, abone olun falan filan demedim. Kimse abone olmak zorunda da değil, like atmak zorunda da değil. Herkesin içinden geldiği şekilde onlara da saygım sonsuz. Şimdi bunları da spreyle temizledikten sonra dediğim gibi artık bunun torsiyon yayını, bu arada size yine debriyajın içini de göstereyim. Bunun da içerisinde daha önceki videomda bakım videom, altın bakım diye videom var. Eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız şu an bak abi, hareketi biraz beni yağla diyor. İçinden aldığım ses ve yavaş yavaş yaparsam sesi duyabiliyor musun bakalım? Beni yağla, yağla, yağla diyor. Ama bunun da işte 2 tane rulman var iç içe. Bir de bunun içinde pimleri var. Bu pimler için araya çok değil, çok az yağ sürmemiz gerekecek. Yine bunun da alt noktası, üst noktasını bu şekilde görebilirsiniz. Hani video başlığında da ne dedik? Performans nasıl düşer, nasıl iyileşir? Bununla da bir takım oynamalar yaparak iyileşir ki kendi motoruma yaptım. Bunu daha sonra detaylı olarak sizle paylaşacağım. Şimdi bunun yağlaması da daha önceki videomda yine göstermiştim altın bakımda. Yine aynı benim sihirli büyülü gresimi kullanaraktan ufak dokunuşlarla bu içerisindeki rulmanların olduğu kısma parmakla edilmek suretiyle çok az, yani ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şöyle çok az koydum abi, sen de bak.
Ne kadar koyduğumu görüyorsun. Yağ varla yok arası. Ama onu da yediriyoruz. Bunun iyiliği için. Bak, içeriye elim kirlenmiş. Kir bulaşmış. Onu da hemen temizleyeceğiz. Ve bu şekilde de bunun da yağlamasını bitiriyoruz. Sonra geriye yay kalıyor. Bu yayların bir mukavemet değeri var. Yine bunun da bir ölçüm makinesi var. Bunun hesabını yapıp bu yayın bir ömrü var. Ömrü dolduğu zaman değiştirmemiz gerekiyor. Kimileri bunu çekiyor. Doğru bir şey değil. Kimileri ısıtıyor. Kimileri işte soğuk pres yapıyorlar buna. Kimileri değiştiriyor. Bunun motor için en iyisini üretici biliyordur. Bunu yapmış. Yine bir abimizin tavsiyesiyle turuncu renkli spor yay aldım. Marka vermek istemiyorum. Benim işime yaramadı. Doğrudan orijinaline de geçmedim. Bunun da bir hesabını yaptım. Kendime özel yay yaptırdım. Şu an onu kullanıyorum. Bunların da tümünün detayına Modifiye Upgrade'de yakın zamanda değineceğim. Şimdi debriyajımızı toparlayalım. Evet, debriyajımızı balata spreyle güzel bir şekilde temizliğini yaptık. İçini, dışını, bu kısımlarını. Daha sonra bunun alt tarafında zaten tablası hazır. O yüzden yay tablaya oturuyor. Üzerine de az önce videoda fırlayan tablayı takıyoruz. Onun da üzerine bakın bunda bir çentik var. Şu çentiği göstereyim. Bu çentiğin de burada karşılığı var. Buraya denk getirecek şekilde pozisyonu verdikten sonra yine dikkatli bir şekilde bastırarak bunu da oturtacağız. Tabi bunu yapmadan önce bu debriyajın üstündeki çanaktan bahsetmiştik. Bu çıkıntılar yukarıda kalacak demiştik. Yukarıda kalacak şekilde oturtuyoruz ve bunun sekmanlarını da aynı şekilde yerine takıyoruz. Şu minik sekmanlardan bahsediyorum. Bunları takması kolay. Hepsini yerlerine geçirdikten sonra penseyle ya da tornavidayla iterek bunları da rahat bir şekilde yerine oturtabilirsiniz. Daha sonrasında da debriyajı oturtma işlemini yaparaktan bitireceğiz. Bir tane örnek göstereyim size. Şu an elim biraz yağlandı. Debriyaja gelmemesi için. Şöyle düz tornavidayla da itebilirsiniz. Ya da bunu penseyle de bastırarak bu şekilde şu yerine oturtabilirsiniz. Şu an elimden kaydı. Elim yağlı. Kusura bakmayın. Malzemeler çok ufak. Hızlı bir şekilde bunları takıp size gösteriyor olacağım. Bu şekilde hizalıyorsunuz. Pense yardımıyla basarak böyle oturtuyorsunuz. Dediğim gibi elim yağlı. Bu şekilde diğer ikisini de takalım. Ya işte alamıyorum arkadaşlar, böyle eldivenler olunca video içerisinde zorlanıyorum. O yüzden kesit kesit yapıyorum. Ama sizlere de göstermek için şöyle bir tane yine kamera önünde yapayım. Bu şekilde oturtuyorsunuz. Şu an serviste yine rica ederek ben yapıyor oldum arkadaşın işini. Malum her servis aynı değil ama iyi ustalarımızı tenzih ederek servisin yapmış olduğu işi de gördük. Son kontrolleri yaptıktan sonra bunu da aynı yöne verdikten sonra bastırarak vidasını takacağız. Evet, malum yine son olarak standart debriyaj bölümü, varyatör bölümü içerisi. Önce kirini akıtalım. Kayış tozları, balata tozları ve baganın tozlarını gördük. Tüm bunları bu bölgeden temizleyelim. Yani kendi ortamım, kendi yerim olmayınca servis içerisinde bu şekilde yapabiliyorum. Evet, kameramın azizliğine uğradım. Şarjım bitti. Yemeğe dalmışız. Bakın. Torkuyla sıkılmayan varyatörün
varyatör kapağındaki yapmış olduğu izi görüyor musunuz? Hani bir balans var demiştim. İşte balansa sebep olan şey. Yani abiler, servisler bu tork değerlerini üretici boşa yazmıyor. Bak sahibi burada şimdi yanımda görüyor. Ben bunu hızlı bir şekilde söktüm ve pisti. Pis olduğu için net göremedik. Bir temizledik malzemeyi. Oho! Geçmiş olsun. Yani bak aynı şeyi şimdi karşılığında da görelim. Ne diyorsun abi bu işe? Hoşuna gitti mi? Bu manzara senin. Bak buradaki hep sürtmeler. 50 abi elini keser bak alüminyum. Şuradan. Bak şöyle evet. Şuradan başlamış. Hatta Tırtık tırtık olmuş o. bak şu hariç. Bunda bir şey yok. Şunda yok. Şuradan. Gerisi hep yemiş abi. Elini şöyle yapıyorsun. Hani keser abi. Aynen. Evet. Yani ne yaptık? Biz bu Titreşim de bu yaptı. evet kameranın boşluğunda ne yaptık? Yağı tamamen süzüldü. Artık yağımız akmıyor. Kayışı olması gerektiği gibi taktık. Debriyajımızın içerisine titreşim yapan yerlerin yağlamasını yaptık. Debriyajın içerisinin temizliğini yaptık. Torsiyon yayımızın kontrolünü yaptık. Debriyajımızı zımparaladık ve daha sonra torklu bir şekilde taktık. Debriyajımızın iç çanağını da zımpara yapmış olduk. Şu an debriyaj kısmımız bitti. Kayışımız doğru şekilde. Bagaları da sökerken göstermiştim. Hepsini sahibi de gördü. Tek tek olması gerektiği gibi aynı yönde, aynı hizada yaptık. Bagaları da temizledik. Tek tek temizledikten sonra baganın tasının etrafında 4 tane kırmızı plastik var. Kayar mekanizma. O kayar mekanizmaya da sürülmesi gerektiği kadar, yine eski videomda oranı var. O şekilde de yağlamasını yaptık. Daha sonra da varyatörümüzü topladık. Şimdi varyatör kapağımızı da takacağız. En sonunda yağımızı doldurarak yeni hava filtremiz, yeni yağ filtremizle beraber işlemi bitirmiş olacağız. Evet, yine sahibiyle beraber kurulum aşamasında neyi fark ettik? Varyatör kapağı otururken 2 tane oturma noktası, karşı bileziği, yüzüğü vardır. Bir altta, bu kısımda, bir üstte. Şu an üstteki yüzük burada gözüküyor. Ama alttaki yüzük yok. Yani bu da yine servisin eksiği. O yüzden servislerin tezgahlarında dünya kadar işte raflarında abi böyle yüzük, bilezik, vida, ıvır zıvır. Artan parça çok. Şimdi abi vidayı arttıran mı usta? Biz şimdi vidayı eksik bırakacağız. Eksik bırakan mı usta anlamadım. Toplayalım bakalım. Yani bu bence olması gereken bir şey. Çünkü hizalamak için kullanılıyor. Sonra işte görüyoruz abi sürtmeler, izler. Aynen öyle. Bakalım. Evet, son olarak işi nasıl bitiriyoruz? Put olayından scooter 4 zamanlı 10-40 Jaso MB, yani kuru tip şanzımanlı olan motorlar için. Buna da 1.7 litre ekleme yapacağız. Yalnız bir hatırlatma yapmak istiyorum. Siz yalap şalap demeyin. Gerçekten hakkıyla tamamen içinden yağ boşaltmayan servislere yağ koyduruyorsanız 1.7 değil 1.6 koydurup deneyin. Çünkü içerisinden bayağı yağ çıkardım. Bayağı bekledim, yan yatırdım. Sahibi de yanımda gördü. Şimdi 1 litreyi öncelikle olduğu gibi boşaltacağım. Daha sonra ben 1.7 koyabilirim ama yine 1.6 ekleyip seviyesini kontrol ettikten sonra, abicim diğer yağı da sen verir misin? O arada da size sohbet tadını anlatayım. Performansı düşüren şeyler. Arkadaşlar bujiniz önemli. Buji kontrolü yapmalısınız. Düzenli periyotlarda bujiyi söküp sentille bujinin arasındaki mesafeye ölçmeniz gerekir. Bujide yağlama var mı yok mu bakmanız gerekir. Bu şekilde koyduğunuz fazla yağ motor içerisindeki kompresyonu arttırdığı için yanma odasına sızıp burada da bujinizi yağlayabilir. Bu sebepten de performansınız düşebilir. Motoru aşırı uzun menzillerde mola vermeden kullanmak, kayışlı tip motorlarda kayışın ısınmasına, esnemesine, tastaki, çanaktaki yerler aşırı derecede artık kaygan olmaya başlar. Motorunuz aynı devri çevirse de artık istediğiniz performansta motorunuz gitmeyecektir. Bunu da açıp düzeltmeniz, silmeniz, temizliğini, bakımını yapmanız gerekecek. Hem kayış temizliği hem de varyatör ve debriyaj kısmındaki
kayar parlak yüzeyleri temizlemeniz gerekecek. Yine az önce izlemiş olduğunuz debriyajın balatasını üzerini kullanıma bağlı olarak tası gördünüz. Tas kızarmıştı. İçerisini zımpara ve balataları da zımparalamanız gerekecek. Bunlar da performansınızın düşmesine neden olanlardan bazıları. Yine önemli faktörlerden biri hava filtreniz. Hava filtrenizi temiz tutacaksınız. Motor ne kadar temiz hava alırsa o kadar kaliteli karışım elde eder. Karışım kaliteli olduğu zaman da motorun performansı iyileşir. Ama kirli hava filtresiyle beraber motor yeteri kadar karışım elde edemez. Artık fakire dönüşür. Bu da sizin yakıtınızın güzel yanmaması anlamına gelir ve motorunuzda iyi bir performans alamazsınız. Yakıt demişken yakıt kalitesi çok önemli. Aslında rafineriler belli. Hepsi aynı yerden çıksa da kaliteli markalar kendi katkılarını koyuyorlar içerisine ve bu katkılar gerçekten önemli katkılar. Bu katkıların da motorun performansına etkisi çok büyük. Şu an 600-400 kalıyor. Biraz daha ekleyeceğiz. Bundan 300 mililitre ayıracağız. 400 diyor. Az daha ekleyeyim. Bana 350 lazım. Evet, 350'deyiz. Bunun da yağ seviye kontrolü. Yine doğru bilinen bazı yanlışlar var. Onu da size hatırlatayım. Yağ çubuğumuzu sildik. Yağ çubuğumuz tamamen düz. Bu yağ çubuğunu içeriye sokup çevirmiyoruz. Sadece sokacağız. Ne çıkaracağız? Yağın seviyesine bakacağız. Bakın yağ seviyesi tam. Ve artık yağ eklemiyorum. Şu an 350 arttırdıysam 1650 yağ ekledim. Ama şu an yağ filtresi henüz yağı emmedi. Bundan dolayı ben fazla koymak istemiyorum. Biraz kullanacağız. Yağ filtremiz yağı tamamen emecek. Daha sonrasında tekrar seviye kontrolü yapacağız. Ve kalan 50 ml eksik yağımızı da o zaman tamamlayacağız. Hani put olayını aslında bir yanlış yaptım. Eski yağıyla motoru çalıştırıp motor sesiyle desibeline bakacaktım. Daha sonrasında da put olayında desibeline bakacaktım. Şu an bunu deneme fırsatımız olmayacak. Size yine bir hatırlatma daha. Şu an yağı ilk koyduk. Motoru çalıştıracağız ama motoru çok kısa süreli çalıştırıp stop edeceğiz. O akışta hemen yağ filtremiz dolsun. Motora ekstra zarar vermeyelim. Bunu da yaptıktan sonra evet bakın direkt değişti motorun sesi. Fark ettiniz mi? İlk çalıştığı haliyle şu anki. Evet. Motorun siz de duyduysanız mikrofondan yağ hemen etkisini gösterdi. Dediğim gibi desibelini ölçmek isterdim ama yakıtın çok az, pompadan ses geliyor. Evet. Şu an bakımımız bitti. Şu şekilde size de çalışmasını göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız yok tekerin dönmesi iyi bir şey değil, kötü bir şey, şudur budur. Sağlıklı motor, soğuk motor bu şekilde döner. Dönmesi iyi bir şey. Yani kayışımız boşa dönmüyor. Yapmış olduğumuz işlem başarılı. Ve motorumuzun da şu an varyatör ve debriyaj kısmı gayet yerinde. Boşta olduğumuz için traction'ımız devrede. Şu an bunu kapatacağız. Yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleyeceğiz. Daha sonra yağın seviyesini kontrol edeceğiz. Hatta sonra çıkıp bir tur atacağız. Gelip 10 dakika daha bekletip yağın net seviyesini göreceğiz. Yani ne fazla ne eksik. Üretici ne dediyse, hangi oranı belirlediyse onu yapacağız. Sonrasında da montajını yaptığımız yağ filtresi ve kapağını ve yağ tıpasından herhangi bir kaçağın olup olmadığını kontrol edeceğiz. Tamam abi oldu al bitti gitti dersen, güzel de sıkmadıysan ya da fazla sıkıp dişi yalama yaptıysan geçmiş olsun. Evet, şimdi motorun bakımını bitirdik. Yani sizlere gösterebildiğimiz kadar gösterdik.
Servis sahibi abimize teşekkür ediyoruz. Böyle bir kendi servisinde bize bu bakımı yapma imkanı verdiği için. Servisin bir köşesindeyiz. Arka tarafı gösteremiyorum. Çok fazla motor var. Bundan ötürü abi bu alanı kullanabilirsin dedi. Kendi malzemelerimle geldim. Şafak da kardeşim olduğu için yine Antalya, ismini vermek istemediğimiz, kendisi bizi iyi biliyor. Abicim kusura bakma. Motorun bakımlarını yaptık. Yine sahibi abimiz de yanımızda gördü. Ben eksiklerini size söyleyeyim. Bir, kayış ters takılmıştı. Yetkili servis. 2, arkadaki plastik kapağımız eksik. 3, motorun vidaları eksik. Hava filtre kazanı ve alt tarafın vidaları eksik. Bununla beraber bizim varyatörümüzün vidası tam sıkılmamış. Gördüğünüz gibi varyatörün kendi pervanesi ve onun karşılığı varyatör kapağı olduğu gibi çizik. Yine varyatörümüzün kapağının sabitlenmesi için 2 tane pulumuz var. Üstteki var, alttaki yoktu. Bununla beraber yağımız, gördünüz, yağımız son derece kendi mukavemetini koruyor. 2000 kilometrede değişecek yağ değil. Ama bunun içinde dediğim gibi yağı tamamen akıtmanız lazım. Boşaltmanız lazım. Yani diğer taraftan yine eksi arkadaki şanzımanın karter hava yani yağ buharını aktardı hava filtresi içerisine. Bu takılmamıştı. Bunun gibi bazı eksikler vardı. Tüm bu eksikleri kendileri gördü. Kardeşimizin de motorunun bakımını yaptık ama bagaları gördünüz. Bu bagaların değişmesi gerekecek yakın zamanda. Bununla beraber titreşimin sebebi yani varyatördeki debriyaj kısmındaki titreşimin sebebini size tek tek debriyajın içerisinde yapılması gereken işlemleri gösterdim. Yine bununla beraber bir spor hava filtresi uygulaması yaptık. Yine servisin izniyle. Bu arada 700 lira mıydı hava filtresi? Evet. 700 liralık bir hava filtresi aldık. Ama çünkü serviste artık bu kilometrede hava filtresinin değişmesi gerekiyordu. Biz bu sebepten dolayı hava filtresini aldık ama kendilerinin de izniyle o orantıda spor hava filtresi taktık. Yedek hava filtremiz de duruyor. Yani şu an için motorumuzun sesi değişti. Putolay'ın MB yani CVT şanzımanlar için kullanılması gereken yağını kullandık. Şimdi motor sahibine veriyorum mikrofonu. Abicim abarttığımız ya da bakımdan memnun kalmadığın ya da bir önceki bakımı yapanlara söylemek istediklerin var mıdır abi? Vallahi bir önceki bakımı yapanlara söyleyecek hiçbir şey yok. Yorumu o zaman izleyenlere bırakalım. Yorum izleyenlere bırakalım. Yorumlarını kendileri yapsın. O aşınan parçaları gördük. Eksik Kayışın ters parçaları, takıldığını kayışın gördüm. ters takındığı, varyatörün pervanesinin tabi sürttüğünü, dış kapağa zarar verdiğini, kendi pervanesine zarar verdiğini gördük. Evet, evet. Eksik parçaları gördük. Arkadaki Plastik aksamın olmaması, olmadığını gördük. eksik vidaları gördük. Eksik vidaları gördük. Yani burada abicim beni tanıyorsun, ben de seni tanıyorum. Ben seni tenzih ediyorum. Sen kendin yapmadın bunu. Senin elemanın yaptı. Ama yani ben isterim ki her usta servisine gelen ürünün en son çıkmadan önce kontrolünü ustanın kendisi yapsın. Elemanları yapmasın. Bak seni ben önerdiğim için arkadaş burada bana giydiriyor. Ben açık konuşayım sana. Bana giydiriyor abicim. Yani hakkını helal et. Ben sana bir şey diyemiyorum yani. Anladın sen beni. Barış kardeşimiz de burada. Yani premium bayi öyle değil. Aslında böyle olur dedi. Fakat bize burada da şeffaflığını oluşturdu. Yine Putoline ürünleriyle beraber gerekli bakımı yaptık. Sizin kafanıza yatmayan bir şey var mı? Bakımı gördünüz. Aynen. Her şey olması gerektiği gibi. Olması gereken zaten bu. Bu şekilde yapılması gerekiyor. Her şey torkuna göre. Biz eksik Aynen. vidaları da tamamladık. Aynen öyle. Sadece eksik arka kapağımızı tamamlayamadık. Evet, çünkü o da yok. olmadığı için. Ona abicim bu videodan sonra sen bir dükkanını karıştırıver. O asansörün olduğu yerlerde olabilir. Ya da o malum durumdan sonra arkadaş daha sonra tekrar gelmişti. Belki oralarda düşürdü bilmiyorum ama Şafak'ın senden ricası o plastik parçayı bir şekilde tedarik edip kendisine vermendi. Abi işlemleri sen yapım aşamasında şeffaf gördün. Benim anlattığımla, videodakilerle uyuşmayan veya herhangi bir şeyi süslediğimiz, ekleme çıkarma yaptığımız, uydurduğumuz, kaydırdığımız bir yer var mı abi? Hayır hayır, kesinlikle çok güzel. Başından sonuna kadar takip ettim. Zaten kayıt altına alındı. Evet. Videoda da görünüyor. Üzgünüm yani ya, parçalar eksildiği için. Kayışlar ters olduğu için, Kayışlar, sürtünmeler olduğu motorun için. gidişi değişmişti yani, kötüydü. Bakalım şimdi deneyeceğiz, tekrar bir test yapacağız. İlk çalışması güzel yağ bakımından sonra. Ses O falan zaman güzel. biz seni hemen buradan bir test alalım abi. Şu Tamam. an iyice yağımız alıştı. Yağın seviyesini de kontrol ettik. Tamam. Bununla beraber sen bir turla kalkışı nasıl, sıyırma, kaçırma var mı yok mu? Tamam. Bunlara bir bakıver. Ön frenin gayet iyi. Arka fren balatanda biraz azalma var. Ama birkaç bin kilometre daha seni götürür. Önümüz kış. Dikkat etmek lazım. Evet. Lastikleri de değiştirsek iyi olur diye düşünüyorum abicim. O zaman seni testi alalım. En son finali de motorun nasıl yürüdüğünü de yukarıda bize anlatıver. Olur mu abi? Teşekkürler.
Evet, şimdi motora binildi. Testi yapıldı. Nasıl gidiyor abi motor? Çok fark var. Nasıl fark var mesela? Yani abi? sesi azaldı. İlk kalkışı güzel. Fazla hızlanmadım. Kısa mesafe gittim geldim ama. Yani kaçırma yok. En azından Hayır, bastığın tabii, zaman tabii. hiç kaçırmadan Tabii kalkışta çok iyi. kayışı ne kadar nasıl temizlediğimizi gördün abi. Hem Evet. nasıl kontrol ettiğimizi gördün. Hem de ona göre balata spreyiyle güzel bir şekilde yormadan kayışını güzelce temizliğini Bagaların yaptık. içinde akan şey. Bagaların yönünü gördün. Tersti abi bagaların Aynen. yönü. Onları düzelttik. Abicim sana da tekrardan teşekkür ettim. Rica ederim, ne demek. Motorumuz burada hazır. Yani kankacım güzel günlerde binin. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Vallahi Bazı arkadaşların kulağını çok çınlattım ama yani herkes yerinde sağ olsun diyelim. öyle. Nasıl kalkışta direkt o aradaki kayış yönünü, debriyaj kaçırmasını, bahsettiğin titreşim var mı artık? Yok. Resmi yok. Vibrasyon sıfır değil mi? Daha tok gidiyor. Daha canlı çalışıyor motor şu an. Buna yakın zamanda bir de sana yazılım yapayım. Yazılım yaparsam 8 beygir 13 tork. Hiç Sen bir durmayın. de o zaman izle. Hiç durmayın o zaman. Ama lastikleri değiştirelim ondan sonra bir yazılım Lastikleri yapalım. değişeceğiz. Tamam. Yani bugün Eline bu kadar sağlık, oldu. teşekkür Kusura ederim. bakmayın. Çok geçe kaldık. Yani bu övünme, germe, gömme ya da kendimize prim yapmak değildi. Kendi aramızda bugün 2-3 saatimizi ayırdık. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Hataları gördük. Yetkili servislerin hepsi demeyelim ama ustaların hataları veya çıraklarını, kalfalarını iş verip arkasında durmamanın nelere mal olabileceğini gördük. Neyse ki erken tespitini yaptık. Bu Tolay'ın ürününü test etmiş olduk, denemiş olduk. Bunun da bir 2-3 bin kilometre sonra yağınla durumuna bakacağım. O zaman hatta bir de makine bulursam biskotize makinesi bulacağım. Şu an yaptığım işten memnunum. Memnun olunmasından da ayrıca memnunum. Yani siz de güzel yer seçin, güzel ustalar seçin, araştırın arkadaşlar. Can taşıyoruz bunun üzerinde. Hani şansa bırakmayın. Ustalarım, iyi olanlarınız baş tacısınız ama lütfen videoda gereken mesajı verdiğimi düşünüyorum. Dikkat edin. Bu insanlar size para ödüyor. Bu motorların üzerinde can taşıyor. Lütfen siz de bu cana mal etmeyin. Bu canın kıymetini bilelim. Aldığımız paranın da hakkını verelim. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu motorla ilgili birçok video kanalımda mevcut. İzleyebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.